Amerika'da kripto görev gücü kuruldu. Yani Crypto Task Force. Bitcoin dominans 61'li seviyelere geri çekildi. Bitcoin'de ise bugün 3 günlük kapanış var. Yön nereye olabilir? Hepsi ve daha fazlası bu videoda geçiyoruz. Evet, öncelikle Amerika'da kripto görev gücü kuruldu. Yani Crypto Task Force. X-Force. Sana da çakma gelmedi mi? Bu 8 sayfasında yayınlandı bu arada. Yani şu an çok önemli bir açıklama olmasa da genel olarak şurada özetini sunmuşlar size. Federal Menkul Kıymetler Yasalarında kripto varlık piyasasına uygulanması konusunda netlik sağlamaya ve inovasyonun teşvik edilmesi ve yatırımcıları korumaya amaçlayan pratik politika önlemlerini önermeye amaçlamaktadır diyor. Şu an özet olarak bu, önümüzdeki günlerde bununla alakalı detaylar açıklandıkça, konusu geçtikçe yine değerlendiririz. Çok üstünde durmaya gerek yok. Hemen şöyle Bitcoin'e bakalım. Bitcoin haftalıkta hala risk devam etmekte. Şu bulut yapısı özellikle düşüşün devam edebileceğini söylüyor. Haftalık kapanış geldikten sonra bunu değerlendirmek daha doğru olacak. Bugün 3 günlük bir kapanış var. Gece 12 saat sonra. Şu an bu arada saat öğleden sonra 3. Tarih olarak da 5 Şubat 2025. 3 günlük kapanışta ise eğer bu seviyelerde kapatırsa görüyorsunuz. Şurada diğer indikatörüm de kırmızı yaktı. Yani bu düşüşün derinleşebileceğini söylüyor. Şuradaki özellikle yeşil bulutumuzdan iğne attı oraya. Hatta geçtiğimiz videoda ben onu da söylemiştim diye hatırlıyorum. Bitcoin şöyle haftalıkta değerlendirirken şuralardaydı ve düşüş gelmişti. Ben dedim ki tepkisel olarak 100 binlere tekrar gidebiliriz. Buradan bu hafta içerisinde belki gider bu 103 binlere 104 binlere de iğne atabilir. Böyle bir ihtimal de var. Hani bu şaşırtıcı olmaz diye. Gördüğünüz gibi bulut yapısının benim kullandığım indikatörün tam ucundan geri tepki verdi. O yüzden tehlikesini hala koruyor dememin sebebi bu. Güzel çalışıyor çünkü bu indikatör. 3 günlükte de baktığımızda bu yeşil bulutun ucundan dönmüşüz. Yani bu şekilde kapatırsa ya da şöyle kırmızı kapatırsa burada bir yak verecek. Yani kırmızı yakacak. Tıpkı şuradaki yeşil bulutun şurada kırmızı yakması gibi. Yaktıktan sonra bir düşüş gelebiliyor ama tekrardan tepki alıyor. Sonra tekrar düşüş devam edebiliyor. Yani bu 3 günde bir bunu değerlendirmek daha doğru olur. Hemen burada yaktı diye yıkılacak anlamına gelmiyor. Diğer haftalıkta da riskler devam ettiği için buna potansiyel var. Tabii bunlar bir senaryo. Biz burada oluşan grafiklerle, indikatörlerle her senaryoyu değerlendiriyoruz. Buradaki tek bir kelimeye göre hareket etmenizi tavsiye etmem. Burada söylediğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil bu arada. Hepsi kişisel bir yorum. Burada güncel tabloyu, güncel senaryoları konuşuyoruz. Yatırımlarınızı kendi kararınızla, kendi fikirlerinizle yönetin. Bitcoin dominansa geldiğimizde ise biliyorsunuz önceki videolarımızda 64-65 seviyelere gider demiştik ve gitmişti. Şimdi de oradan bir geri düşüş oldu. Ya artık tekrardan buraları gitmemesi lazım. Yani en azından 65-65,5'ları yukarısına kapanışlar gelmemesi lazım. Çünkü kapanışlar gelirse gerçekten senaryo kötüye gidiyor. Şöyle bu aylık grafik bu arada. Şurada üstte biliyorsunuz diğer indikatörümün direnci var. Yani şu an 69, yani biraz eğim vereceğini düşünürsek 70'te şu an. Bu diğer kısa vadelerde trade yaptığımda genelde bir grafik oluştuğunda buradaki banda gitmek isteyebiliyor. Her ne kadar arada düşüşler yaşansa da tekrardan oraya gitmek isteyebilir. Buraya giden bir dominans beni şaşırtmaz ama gitmesi tabii ki de hiç hoş olmaz. Birçok altcoin'ler daha da ezilir ve bizim herkesin beklediği boğa en azından 2025'in sonlarına kalabilir. Belki 2026'ya bile sarkabilir. Yani böyle bir durum herkesi üzer. Tabii ki böyle bir durum şu anlama da gelmesin. Bitcoin de yıkılacak anlamına gelmesin. Belki de dominans buralara giderken Bitcoin de yeni rekorlara gidebilir. İşte bu senaryoda da çok farklı şeyler konuşuruz. Bunlar bir senaryo, olur demiyorum. Şu an böyle bir ihtimal var. Yani bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. İyi haber, en azından benim için iyi haber. Şu 65'i kıramayıp buralardan dönmesi beni mutlu etti. Yani sert bir şekilde geri dönmesi. Yani tekrardan önümüzdeki hafta ya da önümüzdeki ay tekrar belki şuralara 62-63'lere iğne atabilir. Artık buralardan dönmesi lazım. O yüzden hala altcoin boğası için, en azından 2025'in ilk yarısı için hala bir ümit var. Buradan kırmaması gerekiyor. Burayı kırarsa ben artık 70'lerin gelmesini beklerim açıkçası. O yüzden bu ay çok önemli. Geçtiğimiz videoda söyledim. Önümüzdeki hafta kapanışlarını, 3 günlük kapanışları değerlendireceğiz. Diğer bir sıkıntı, eğer mesela dominans şu an geri çekildi ama şurada da yak vermek üzere süper trendimiz. Bu tabii çok hayati bir değer olmasa da şuradaki iki şu mavi gelen direncimiz, az önce size aylıkta gösterdiğim mavi direnç bu arada o. Şurada görüyorsunuz.
genelde bu mavi direncin üstüne attığında geri düşüyor. Yani mesela mavi direnci burada gelmiş, gördüğünüz gibi düşmüş ilk kez aylar sonra. Ayı sezonundan itibaren hiç gelmemişti oraya. Hiç değmemişti hatta. İlk kez değdi ve değer değmez çok sert yıkıldı ve tekrardan onun üstüne iğne attı ve tekrardan onun altındayız şu an. Yani 4 günlük sonra haftalık kapanışı bunun altında yapması çok önemli. Bunun altında yaparsa bir geri çekilme belki görebiliriz. Bunu kapanıştan sonra değerlendiririz. Sizce ne olacak bu arada? Sizin de fikirleriniz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. 3 günlüğe de bakalım. 3 günlükte de şu an aynı seviyeler. Yine o mavi direncimizin şu an milimetrik olarak oradayız. Her halükarda dediğim gibi bu seviyeler çok önemli. Önümüzdeki gelecek kapanışlar, önümüzdeki günlerdeki kapanışlar çok önemli. Şu an için yorumlayabileceğimiz fazla bir şey yok. Direnç noktasındalar. Bu direnç noktalarını üzerinde kapanış yapmamaları önemli. Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'de haftalık risk devam ediyor. Yani benim şuralara gitme ihtimali var dediğim, hatta belki daha da aşağılara. 88 ile 85 bin aralığına, 80 bin aralığına gitme olasılığı hala mevcut. Bunu bozması için de haftalık kapanışı geldikten sonra önümüzdeki hafta şu bulutun yukarısına hareket etmesi gerekiyor. Yoksa risk devam ediyor. 3 günlük kapanışta da baktığımızda 3 günlükte şurada dediğim gibi yak verdi. Az önce değindik buralara. Buraların üstüne gitmesi 12 saat sonra çok harika olur. 102 binin üstüne gitmesi ama çok zor. Yani şu an hem haftalıkta indikatörler aşağıya baskılıyor, hem günlükte hem aylıkta, yani hepsi sıkıntı. Bu günleri düşerek mi atlatacağız, yatay seyrederek mi atlatacağız, bunu süreç gösterecek. Hani belki Bitcoin düşmek yerine hafif bir yataya bağlayabilir. Tıpkı geçmişte yaptığı gibi şurada. Şöyle göstereyim. Bakın şurada 8 ay bizi yatay bekletmişti. Pardon şurada. Şurada hatta böyle kırmızı yakmıştı. Hani biz acaba düşecek mi derken tabii ki düştü. Yani sert bir düşüş oradan da yaptı. Yaklaşık 66'lardan 50 binlere kadar bir düşüş yaptı. Yani burada da kırmızı yaktığında riskli. Kırmızı yakması için bu bulutun altında kapatması lazım. O da 90 binler. Yani ona daha çok var. Onu şu an değerlendirmenin bir manası yok. Bir ay sonra onu tekrar konuşuruz. Ama haftalıkta bakın burada kırmızı yaktı ama sert düşmek yerine böyle yataya bağladı. Yani uzun süre yataya bağladı, sonra yeni rekorlara gitti. Belki de burada da böyle bir senaryo görebiliriz. Hatta şurada da oldu aynısı geçmişte. Ocak 2024'te tam bir yıl önce. Belki aynı senaryo görebiliriz. Tek farkı var o senaryolardan. Şurada mavi dirence gelmemiş. Şurada mavi dirence gelmiş. Burada ise 2 kere mavi direnci zorlamış. Yani buradaki dirençler biraz daha sağlam. Yani geriye düşürme dirençleri biraz daha sağlam. Umarım o şekilde bir düşüş yerine bu şekilde bir yatay görürüz diyelim. Şimdi Twitter'da yeni bir şey paylaşmadım. Bu arada bununla alakalı Twitter ve TikTok ve Instagram'a ayrı videolar da üretmeyi düşünüyorum. Yani YouTube'da yayınlamadığım kısımları da oralarda paylaşmayı düşünüyorum önümüzdeki günlerde. O hesapları da buraya aşağıya bırakıyorum. Onları da takip etmeyi unutmayın. Hem TikTok'tan hem Instagram'dan hem de X platformundan takip etmeyi unutmayın diyelim. Herhangi önemli bir şey olursa yine sizler de burada buluşuruz diyelim. Görüyorsunuz, şöyle bir yenileyelim sayfamızı. Evet, 85 abone olduk. Geçtiğimiz yayın 60 abonelerdeydik. Şu an 85 olduk. Artık 100 olmak üzereyiz. Yaklaşık ilk videoya atalı 9 gün falan oluyor. 10. günümüzde, ilk 2 haftamızda diyelim. Umarım 100 aboneyi geçmiş oluruz. Herhangi bir video öneriniz varsa, herhangi bir aklınıza takılan bir soru varsa yorumlarda belirtirseniz ben de bunu videolarda açıklamaya çalışırım. Umarım çok iyi bir boğa geçiririz. Abone olanlara ayrıca iyi dileklerimi sunuyorum. Umarım bol bol bu boğada para kazanırsınız. Umarım ettiğiniz zararları bol bol çıkarsınız. Abone olmayanların da canı sağ olsun diyelim. Başka videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.